Bu videoda sizlere sıfırdan 158.000 TL nasıl kazandığımı anlatacağım. Kanıtlı bir şekilde gelirimi göstereceğim ve adım adım sizlerin de para kazanabilmesi için sistemimi ortaya dökeceğim. Bazılarınıza kazandığım tutar az gelebilir. Bunun yerine şu işi yapardım daha çok kazanırdım diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Düşüncelerinizi yorumlardan tabii ki belirtin. Ayrıca sorularınız varsa da tabii ki sorabilirsiniz. Hepinize yardımcı olacağım. Öncelikle isterseniz gelin kanıtlı bir şekilde ben aldığım ödemeyi göstereyim. Ardından nereden nasıl aldığımı da anlatayım. Bu videoda adım adım kendi işimizi kuracağız. Bu arada kanalıma abone değilseniz bir kontrol edip abone olursanız sevinirim. Yani bu konular çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Bir beğeni bırakmak, bir yorum bırakmak gerçekten verdiğim emeğin karşılığını almak demek. Lafı daha fazla uzatmayayım. Gelin konumuza geçelim ve aldığım ödemeye bakalım. Şu an karşınızda kapanış bakiyesi olarak 158.368 TL'yi görüyorsunuz. Sayfayı bir yenileyim. Tüm zamanları seçtim, kazançları seçtim ve kapanış bakiyesi olarak yine 158.368 TL olarak gözüktü. Bu parayı nereden kazandım? Bu gelir arkadaşlar bana AdSense üzerinden geldi. Merak etmeyin, YouTube değil. Çünkü herkes YouTube'u yapamıyor. Yüzünü göstermek istemiyor, sesiyle anlatmak istemiyor ve YouTube'da bunlar gerçekten önemli. Ben bu parayı blogumdan kazandım. Web sitemden kazandım. Peki bu nasıl oldu? Öncelikle gelin web siteme bakalım. Sitemin ismi diobi.com arkadaşlar. Bu web sitemi 2019 yılında kurdum ve 1-2 ay sonunda AdSense'e başvurdum ve reklamlarım da yayınlandı. Şu an karşınızda zaten reklamları görüyorsunuz. Şöyle aşağı doğru inersem yani web site normal bir web site ve aralarda reklamlar bulunuyor. Böyle bir web site kurmuş oldum. Tabii ki bu web siteyi kurduğum zaman Blogger altyapısıyla kurmuştum. Yani tamamen ücretsiz. Sadece .com alan adına o zamanlar 20-30-40 lira bir şey vermiştim yani. O şekilde minimum maliyetle web sitemi, blogumu kurdum ve içerik üretmeye başladım ve gelir de elde ettim bundan. Ardından gelirler arttıkça hem WordPress'e geçtim hem güzel bir tema aldım falan filan, bunlar detaylar. Şimdi isterseniz siz nasıl böyle bir web siteye ulaşmak için temelden, en dipten, sıfırdan başlayabilirsiniz onu anlatayım. Adım adım sıfırdan beraber Blogger'dan web sitemizi kuralım. 158.000 TL'ye ulaştığım aşamaları sizlere tüm bilgi birikimimle anlatayım. İlk olarak Blogger'a giriş yapıyorsunuz ve blogunuzu oluşturun kısmına tıklıyorsunuz. Açılan bu bölümde alt kısma doğru indiğiniz zaman blogunuza bir ad seçim bulunuyor. Kendi adınızı buradan oluşturacaksınız. Blogunuza ad koyarken dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Hangi konuları seviyorsunuz? Siyaset seviyorsanız ama finansla ilgili içerik üretecekseniz canınız sıkılabilir. Üretmek istemeyebilirsiniz. İstikrarlı bir şekilde her gün içerik üretmeniz gerekiyor. O yüzden buna göre bir konu belirlemeniz lazım. Hem okunacağını düşündüğünüz konuyu hem de ilgi duyduğunuz konuyu bir kesişimde buluşturmanız gerekiyor. ChatGPT'ye giriş yaptım ve borsalar, hisseleriyle ilgili blog açacağım. İsim öner dedim ve enter'lıyorum. Bu tarz yapay zekalardan yardım almak bizler için faydalı olacak. Burada paylaşılan alan adları alınmış mı, alınmamış mı, bunlara siz bakmanız gerekiyor. Borsapusulası.com dedi mesela. Gidip bir araştırın. Böyle bir site var mı? Veya hisse yolu, finans rehberi, borsa ruhu, akıllı yatırımcı, bu vardır büyük ihtimalle. Finflow. Bunların hepsine bakabilirsiniz. Hangisi size mantıklı gelecekse. Borsa Premium birleşimi Borsium, Hissena, hisse temelli kısa akılda kalıcı, Finexa, finans ve teknoloji çağrışım gücü. Bunları yazabilirsiniz. Finexa'ya yazalım biz bakalım. Sonraki diyorum. Ardından buraya tekrardan Finexa yazıyorum. Maalesef bu alınmış arkadaşlar. Alınabilir durumda değil. Borsium yaptım ve şu anda sıkıntı yok. Devam ediyorum. Görünen ad kısmına da yine Borsium diyeceğim ve son diyorum. Yanına tire koyup borsayı, yatırım haberleri, finans haberleri falan da yazabiliriz. Yine ChatGPT'den yardım alabiliriz nasıl olabilir diye. Ama şimdilik Finexa yazmamıza rağmen Borsium olduk tabii ki. Biz kendi blogumuzu oluşturmuş olduk. Bu aşamada yapmamız gereken ilk şey kendi blog ayarlarımızı yapmak. Ayarlar bölümüne tıklıyorum. Açılan bu kısımdan Finexa kısmını silip buraya Borsium yazıyorum. Kaydediyorum. Burası da yine düzenli Borsium oldu. Açıklama kısmına da borsa, finans konularıyla, yatırım konularıyla ilgili her şey yazabilirsiniz. Burayı kapatıyorum. Dil Türkçe olarak kalabilir. Yetişkinlere uygun içerik buraya işaretlemiyoruz. Site simgesi yüklemek de gerçekten önemli. Tıkladığınız zaman burada 100 KB'dan küçük kare şeklinde bir görsel seçin. 100 KB'dan küçük %100, 50'ye 51 görsel oluşturursanız kendi logonuza ait orayı buna yerleştirebilirsiniz. Simge dosyasını seçin kısmına ve kendi web sitenizin simgesini oluşturabilirsiniz. ChatGPT'nin şu logosu gibi mesela. Arama motorunda görünebilirlik açık olması gerekiyor. Blog adresi gördüğünüz gibi borsium.blogspot.com. Özel alan adı ekle kısmına tıklayıp borsium.com'a da alabilirsiniz eğer açıksa, satılmamışsa mesela alan adı aldığınız farklı bir şey. Bunu farklı alan adı sağlayıcılarından .com'lusunu alıp buraya bağlayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten kolay bir işlem. Sorarsanız yine yardımcı olmaya çalışırım. Özel alan adı bağla kısmında yaparsanız siteniz daha da güzel durur. Bu kısım da açık olsun. Ardından blog yöneticileri ve yazarları, burasına izinlere gerek yok. Yayınlar bölümü de kalabilir şimdilik. Bu kısımda kalsın. Yorum konumu yerleşik. Bunlar da aynı kalabilir. E-posta bunlar da kalsın. Biçimlendirme bölümü, şuraya tıklayarak sizler İstanbul'u, Türkiye'yi saat dilimi olarak seçebilirsiniz. Buradan buldum İstanbul'u ve seçiyorum. Ardından tarih başlığı biçimi. Buradan pazar Ekim 19-25 mi yazsın? Ekim 19-2025 mi yazsın?
Veyahut da şöyle de yazabilir mesela 10-19-25, 10-19-2025. Bunu da seçebilirsiniz. Çok önemli sıkıntılar değil bunlar. Zaman damgası biçimi yine aynısını seçebilirsiniz. Buradan bunu da kaydediyorum. Yorum zaman damgası biçimi. Bunu da değiştirebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Meta etiketleri arama açıklamalarını etkinleştirir. Bunu açabilirsiniz. Arama açıklaması kısmına da yine kendi web sitenizle ilgili, blogunuzla ilgili şeyler yazmanız önemli. Bu kısımlarda sıkıntı yok. Bakın burada da kazanç sağlama yine aynı şey var. Burayı aktifleştireceksiniz ve şimdilik bu kadar. Blok ayarlarını yapabilirsiniz. Farklı bir durum var mı? Yok diye düşünüyorum. Blok ayarlarınızı da bu şekilde 2-3 dakikada tamamlayabilirsiniz. Şimdi tema kurmamız gerekiyor. Tema kısmına tıkladığımız zaman Blogger'ın kendi temaları bulunuyor. Çeşit çeşit farklı temalar var ama biz bunları istemiyoruz. Çünkü çok güzel değiller. Tasarımları açıkçası kötü. Peki ne yapacağız? Blogger tema free download yazdım. Burada çıkan siteye tıklıyorum. Daha önce de indirmiştim. Herhangi bir sorun yaşamadım. Siz de kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde reklam değil. Rastgele bir tane siteye giriş yaptım arkadaşlar. İsim vermesem de olur yani. Buradan bir tane tema beğenmeniz gerekiyor. Biz haber falan paylaşacağımız için haber temaları şu tarz oluyor genelde. Şöyle büyük olmasın da farklı kategorilere ayırabilirim. Mesela kripto para olur, borsa olur, yerli borsa, yabancı borsa olur falan gibisinden düşünüyorsam eğer ben bu temayı seçtim ve buradan da download var. Satın alabilirsiniz ve görüntüleyebilirsiniz. Satın alma bölümüyle indirme bölümü niye var? Burada mesela ekstra birkaç özellik daha oluyor. Burada olmuyor. Özellik olmasın diye devam ediyorum. Dosyayı indirdim arkadaşlar ve şunu şurada gördüğünüz yüklememiz gerekiyor. Buradan da buraya tıklayıp geri yükle dediğiniz zaman oradan yükle diyerek onu seçebilirsiniz ki ben seçtim. Şimdi şuradan blogu görüntüle diyorum ve gördüğünüz gibi borisyum.blogspot.com kendi blogumuz oldu. Bunların hepsini değiştirebiliyoruz. Buralara sosyal medya hesaplarınızı falan da ekleyebilirsiniz. Temamızı da yüklemiş olduk. Temayı düzenleme kısmı da çok önemli. Bunun için de Blogger'a giriş yaptık ve buradan düzenle kısmına tıklıyoruz. Açılan bu bölümden tüm her şeyi düzenleyebiliyorsunuz. Çok güzel bizlere ayarlamışlar. Mesela bakın takip et bölümü var. Şuraya tıkladığımız zaman follow us. Buraya hemen tıklıyorsunuz. Ardından açılan bölümü takip et veya bizi sosyal medyadan takip edin tarzında şeyler yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı buraya ekleyeceksiniz. Düzenle dediğiniz zaman burada isimler, metinler kayıtlı kalacak. Ama şuraya şu linki değiştireceksiniz. Anladınız zaten. Şöyle düzenle dediğiniz zaman açılan şu linkten kod yani bu. Şuradaki HTTPS Facebook. Şurayı mesela kendi Facebook hesabınız neyse onu yapacaksınız. Boriscium muydu neydi? Onu o şekilde kendi isminizi neyse onu yerleştireceksiniz. Kaydedeceksiniz. Hepsinde aynı şekilde şuradaki mesela Twitter hesabı X'e dönüştü zaten. X linkinizi koyacaksınız. YouTube kanalınızın linkini varsa yoksa da buradan tıklayıp silebilirsiniz. Kaydet diyorum. Geliyorum. YouTube kalkacak ve burası da değişmiş olması lazım. Tekrardan yeniliyorum sayfayı ve takip et geldi. YouTube kalktı. Bu şekilde düzenlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela burada bu blokta ara bölümü var. Bunu kaldırabilirsiniz. Blogger tarafından desteklenmektedir yazısı kalkabilir. Hakkımda kalkabilir. Popüler yazılar, yorumlar falan kalabilir açıkçası. Abone olun, kendi YouTube kanalınız varsa koyabilirsiniz, kalabilir. Şunları da şimdilik silelim diyelim mesela. Kötüye kullanım bildir. Bunu buradan kaldırmak istiyorum. Kaldır, gerek yok. Böyle bir widget'ın kalmasına. Sayfalar bölümü var. Burada bunu da kaldırabiliriz. Yan bölümdeki sayfaların. Hakkımda bölüm dediğim gibi ne gerek var? Kaldır. Popüler yayınlar kalabilir. Etiketler kalkabilir. Etikete de gerek yok. Bunu kaldırıyoruz. Blok arşivi bölümü varmış. Blok arşivinde de arşivimize gerek yok. Kaldır. Buraya geliyorum. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey kalkmış gibi duruyor. Mesela şuradan subscribe, abone ol bölümü nerede? Popüler yayınlar. Popüler şurada. Aha, burası gördüğünüz gibi. Kaldır diyorum. Kaldırıyorum. Bakıyoruz. Bu gitmiş olması gerekiyor. Sayfayı yeniliyorum. Şu anda gitti arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Sizler de buraların hepsini İngilizceleri Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Yazı yükledikçe buralarda da yayınlanmaya başlayacak. Burada gördüğünüz gibi sıcak diyor, yeni diyor. Bunları da ekleyebiliyorsunuz. Kategoriler ekleyebiliyorsunuz. Kategori ekleme kısmı da insanlar tarafından çok soruluyor. O da aslında çok basit bir bölüm. Main menü kısmındaki bağlantı listesi kısmına tıklıyorum. Burada kategoriler açılıyor. Ana sayfa varmış. Features varmış. Bunun da alt kategorisi gördüğünüz gibi. Ana sayfa, Features, alt kategorisi. Bunun alt kategorisi olabilmesi için de bunun alt kategorisi olabilmesi için de sadece yaptığı şey alttan tire eklemek. Bir alttan tire eklerseniz bu bunun altı. Bunun altına da bir tane daha alttan tire eklerseniz bu da bunun altı. Şimdi bir tane daha alt tire göreceksiniz. Bakın aşağı iniyorum. Bir alt tire hala bunun altı olarak devam ediyoruz yani. Ve Stemap de onun altında ve Mega ayrı bir kategori olarak burada Mega ayrı bir kategori olarak. İşlem bu şekilde ilerliyor. Bence mantığı yine anladınız. Buraları düzenleyebilirsiniz, temaları silebilirsiniz falan. Sorularınız varsa yorumlardan belirtin. Hepsine teker teker yanıt vereceğim. Zaten atlamadan geçmeye çalışıyorum. Mesela burada da üst bilgi Boriscium kısmına tıkladığımız zaman main logo diyor zaten. Gizmo blog. Buraya görsel ekleyeceğiniz zaman
Kalitesinin kötü olmaması için buna sağ tıklıyorsunuz. Resmi işte farklı kaydet diyorsunuz. Kaydediyorsunuz ve buradaki resmin boyutlarını öğrenmiş oluyorsunuz. Bu boyuta göre kendiniz bir görsel tasarlayıp yerleştiriyorsunuz. İşlem bu kadar basit, bilgisayardan seç diyerek zaten seçebilirsiniz. Hepsi gerçekten kolay, basit. Benimle iletişime geçmek istediğiniz zaman Instagram'dan tabii ki takip edebilirsiniz ama genelde yorumlardan sorun ki tüm yorumlarınız YouTube panelinde önüme düşüyor. Oradan görüp cevap verebiliyorum. Düzenleme kısmı da, temayı düzenleme kısmı da bu şekilde. Şimdi önemli olan konulardan biri de temamız hazır, sitemiz hazır ama yazımız yok. Yazı üretmemiz gerekiyor ve bu yazıları SEO uyumlu 300-400 kelimeden oluşan yazılar olması lazım. Anahtar kelimeleri kullanmamız lazım. Mesela ben şu an borsayla ilgili pek bir konu bilmiyorum diyelim anahtar kelime ama düşününce hisse senetleri hangileri araştırılıyor buna bakarım. Sonra borsa yatırımı yazarım. Borsa çok fazla aratılıyordur ve benim yazım büyük ihtimalle çıkmaz. Borsa yatırımı dediğim zaman bir ihtimal çıkabilir ama borsa yatırımı da çok araştırılıyordur. Bir sürü yazılar vardır, ben çıkmayabilirim. Borsa yatırımı nasıl yapılır? Bakın anahtar kelime uzadı. Uzayan anahtar kelimelerde çıkma ihtimalimiz daha çok artıyor. Buna göre düşünmemiz lazım. Yeni yayın oluştur dediğimiz zaman bu kısımda borsa yatırımı nasıl yapılır yazdığım zaman yanına da yatırım yapmak, finansal özgürlük, borsa nedir falan diye başlıklar girersiniz ve bu kısımdan kendiniz yazınızı oluşturacaksınız. Peki yazı oluşturmadaki püf noktalar neler? Kısaca bahsedeceğim. Öncelikle düzgün bir başlık, anahtar kelimelerin bulunduğu bir başlık ve başlıkta ne yazdıysanız o artık sizin ana anahtar kelimeniz. Onu yazı içerisinde ilk paragrafta kullanacaksınız. Bu makalemizde borsa yatırımı nasıl yapılır, borsada nasıl kazanç sağlanır ve neler alınmalıdır falan filan gibisinden borsa yatırımı nasıl yapılır kullandım diyelim. Ve alt başlıkların bir tanesinde de kullanmanız gerekiyor. Sizlere hemen bir örnek göstereceğim. Diobi.com sitesine giriş yaptım ve alt kısımda gördüğünüz gibi Instagram gizli hesap görme ücretsiz 2025 benim en çok okunan yazılarımdan bir tanesi. Yazıya girdiğimiz zaman iniyorum. Instagram gizli hesap görme ücretsiz, takip etmeden profil görme. 2 tane anahtar kelime eklemişim. Bakın bunun içinde bir de Instagram gizli hesap görme ücretsiz içerisinde gizli hesap görme var. Gizli hesap görme ücretsiz var. Hesap görme var. Yani bunların hepsi ayrı anahtar kelimeler aslında. Şimdi örnek üzerinden gidiyoruz. Instagram gizli hesap görme ücretsiz, başlığın birebir aynısı. Insta'da gizli hesaplara bakmak mümkün mü diye devam etmişim. Günümüzün en popüler sosyal devam etmişim. Çok fazla anahtar kelimesi boğmuyoruz ama kol geziyor. Instagram gizli hesap görme veya Instagram gizlilik hesap görmek, takip etmeden profil görme işte bu isteklerin içerisinde demişim ve Instagram gizli hesapları görme tekrardan alt başlık bu oluyor. Burada da bulunuyor. Ve devam ettiğimiz zaman yine anahtar kelimeleri yerleştirmişiz. Yine başlık var, yine anahtar kelimeler var. Bu şekilde ben Instagram gizli hesap görme yazınca 1. sıralardaydım. Şu an pek ilgilenmediği için bayağı bir düştü ama sonuçta bu sayede çıkmıştım. Yani görsel eklemek bunun ayrı bir püf noktası. Videolarını eklemek çünkü yazıda insanlar ne kadar kalırsa o kadar Google'da üst sıralara çıkarsanız ayrı püf noktalar. Bu görsel gördüğünüz gibi Instagram'la alakalı ve gizli profile bakmak, sonrasında gizli hesap görmek, gizli profil görmek, gizli profillere bakmak, takip etmeden profil görme, bir sürü anahtar kelimeleri yerleştirmişiz. Sizler de yazılarınızda bunu yapmanız gerekiyor. Başlık, anahtar kelimeler, paragraf, görsellerle desteklemeniz ve yazınızı SEO uyumlu bir şekilde bu şekilde oluşturabilirsiniz ve minimum 300-400 kelime yazın. Bu hem yazılarınızın üst sırada çıkmasını hem de sizlerin para kazanmanızı sağlayacak. Nasıl olduğunu 2-3 dakika sonra anlatacağım. Gelelim trafik çekmeye. Sitemiz süper olsun, yazılarımız harika olsun, trafiğiniz yoksa maalesef para kazanmazsınız. Burada en önemli şey trafik, insanların tıklaması. Sosyal medya zaten budur. İstiyorsanız 100.000 takipçiniz olsun, 1000 kişi tıklıyorsa 1000 kişilik para kazanırsınız. Ama 10.000 takipçiniz varken 100.000 kişi tıklıyorsa 100.000 kişilik para kazanabiliyorsunuz. Takipçiden çok tıklamalar, reklam tıklamaları, görüntülenmeler çok önemli. Buna dikkat aldığımız zaman biz zaten SEO uyumlu yazılar yazdıkça Google'da üst sıralara çıkacağız ve bu sayede organik trafik elde edeceğiz. Okeyiz. Peki başka nasıl trafik çekebiliriz? Sosyal medyadan faydalanmamız gerekiyor. 2018-19 yıllarında ben de bu işe ilk girdiğim zaman Facebook'ta gruplardan blogumu paylaşıyordum. Mesela bir para kazanmayla ilgili yazı yazdım. Para kazanmayla ilgili gruplara giriyordum. Oradan yazımı çok spam olmayacak, insanları rahatsız etmeyecek şekilde bir tane, iki tane, üç tane paylaşıyordum. Bunun yanında Instagram'dan paylaşıyordum. Twitter, o zamanlar Twitter'dı şu an. İkisi oradan paylaşıyordum. Farklı platformlardan paylaşarak 3 kişi tıklıyor, 5 kişi tıklıyor, 10 kişi tıklıyor derken bir şekilde tıklamaları arttırıyordum. Google'da biraz üst sıralara çıkmaya başladı. Bu sayede gelirlerim arttı, tıklanmalarım arttı, sonrasında gelirlerim arttı. Yani sizler sadece yazı yazdım bıraktım değil. Ayrıca sosyal medyadan da kendi yazılarınızı paylaşmanız önemli. İnsanların sizi bulmasını sağlamanız lazım. En iyi yazıyı da yazsanız bu çok önemli. Trafiğinizi de çektiniz ve artık para kazanmak istiyorsunuz. Burada ilk olarak konuya
konuya AdSense giriyor. AdSense üzerinden reklam gelirleriyle para kazanabiliyorsunuz. AdSense'inizi blogunuzla birleştirdiğiniz zaman AdSense blogunuz reklamlar yayınlıyor ve bu reklamlara tıklandıkça biz para kazanıyoruz. AdSense de kendi komisyonunu tabii ki alıyor. Peki nasıl yapacaksınız? Öncelikle şuna gelelim. Siz blogunuzu ilk açtınız, bu videoyu izlediniz ve hemen oturdunuz açtınız ki hemen yapın, uzatmayın, girin ChatGPT'ye soru sorun. Ben şunlarla ilgileniyorum, ben bu blog sitesi açacağım, ne yapayım, ismi ne olsun falan size öneririz zaten. İlk başlamak gerçekten çok önemli. En önemlisi bu. Sonrasında da doğru ilerlemeniz lazım. Blogunuzu açtınız, Google'da arattığınız çıkmaz. Ben şu an Boris Yum'u yazmıştık. Bunu yazsam Google'da bulamam. Ama bir iki hafta sonra çıkacaktır. Google'da arattığımız zaman bulacağızdır. O yüzden ben blogumu açtım bulamıyorum demeyin. En az 1-2 hafta geçmesi lazım. Onun dışında her gün hiçbir yerde bulunmasanız da web sitenize, blogunuza yazı yazmanız lazım. 1, 2, 3, 5, 10 yazı olsun. Zaten 2 hafta dedik. 14 gün var. 14 günde 14 yazı en az blogunuzda bulunsun. Bulunduğu takdirde ve kaliteli yazılar 300-400 kelimelik. Zaten Google'da aramalarda bulunmaya başladığınız zaman bir motivasyon olacak. Yazı yazmaya yine devam edeceksiniz. Ardından birkaç tıklama, insanlara trafik çektiniz, insanlara söylediniz. Onlar tıklıyor, arkadaşlarınız tıklıyor. Farklı gruplardan paylaşıyorsunuz ve yaklaşık olarak artık günlük 100-200 tıklama oluşmaya başladı. Bundan sonra AdSense'e başvurabilir. Yani ben 5 tane yazı yazdım. Sonrasında blogumu da 3 hafta önce açmıştım. Hemen başvurdum. Niye reklam beni kabul etmedi? Kabul etmez. Kabul etmez çünkü dediğim gibi en az 2 ay geçsin. 2 hafta geçtiği zaman Google'da çıkacaksınız. En az 1-2 ay geçtiği zaman da AdSense'in onaylama ihtimali artacaktır. Ben o şekilde yaptım ve beni onayladı. 1,5 ayın sonunda başvurdum. 2 ay olmaya yaklaştı. Zaten 1-2 haftayı da onayladı. 2 ayda AdSense'den reklamlarımı almış oldum. Reklamları web siteme yerleştirdim ve para kazanmaya başladım. Günde 2 lira 3 lirayla kazanmaya başlarken bir günde 500 TL 600 TL'lere kadar da çıktım. Haberiniz olsun. Daha da artan vardır. Her gün bu paraları kazananlar var. Şu anda düştü biraz daha. Gelirim bir artıyor bir azalıyor. Bu bana bağlı. Benim çalışmama bağlı. Birazcık saflaklamam lazım. Bırakmamam lazım. Onun dışında yapacağınız işlem gerçekten basit. AdSense'e başvurmadan önce 1-2 ayınız geçsin. İçeriklerinizi günlük düzenli olarak yükleyin. SEO uyumlu yazın. Trafik çekin. Temanız düzgün olsun. Güzel olsun ve sürekli tema değiştirmeyin falan. Bunları sağladığınız takdirde sizler de AdSense üzerinden para kazanabilirsiniz. Benim kazandığım gerçekten sıfırdan başlayıp 20-30 lira sonrasında verip bir alana da alıp ve 158.000 TL kazandığım aşamalara daha da fazlasına ulaşabilirsiniz. İşlem gerçekten bu kadar. Yine anlatmayı unuttuğum, değinmeyi unuttuğum yerler varsa sorun, cevaplayayım yorumlardan. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Kanalımdaki diğer videolara bakarak sizler de faydalanabilirsiniz. Para kazanma konusunda onlarca, yüzlerce videom var. Sizlere faydalı olacaktır. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşça kalın.